Merhaba dostlar, ben Furkan. Bugün her dizi ve filmde olduğu gibi ilk orijinal Ben 10 serisinin birinci sezondaki çekim ve mantık hatalarını inceleyeceğiz. Sizler ilk bölümleri izlerken bu hata ve mantık hatalarını görmüş olmayabilirsiniz. Ama inanın bana daha ilk sezondan yapımcılar dizide onlarca hata yapmışlar. Tabii ki biz burada yapımcıları suçlamıyoruz. Çünkü insanlık hali, gözden kaçmış ufak tefek hatalar bunlar. Şimdi fazla beklemeden Ben 10 dizisinin ilk sezonundaki ilk hatayla videomuza başlayalım. Dizideki ilk çekim hatası daha ilk dakikalardan başlamış. Şimdi sizlere dizinin ilk bölümünden bir sahne izleteceğim. Hepinize iyi tatiller çocuklar. Sonbaharda görüşürüz. Benjamin? Evet, videoyu izlediniz. Peki siz buradaki hatayı fark ettiniz mi? Fark edenleri buradan tebrik ediyorum. Bakın sizlere buradaki hata neymiş göstereyim. Sahneyi bir daha izleyince ilk kamera açısında Benjamin kapıdan çıkarken Ben'in kıyafetinin yakası beyaz. Tekrar Ben'e dönünce bu sefer kıyafeti gerçek rengi olan siyah renge dönüyor. Şimdi bir sonraki sahnemizi izleyelim. Evet, bu sahnedeki hatayı fark etmeniz oldukça zor. Sahneyi bir daha başa saralım ama bu sefer videoyu yavaşlatarak izleyelim. Evet, Benjamin arkaya doğru baktığı anda kıyafeti yön değiştiriyor. Öndeki düz çizgi tişörtün sırt tarafına geçiyor. Sana güle güle kuş. Şimdiki oynayan videoda bir şey eksik ama ne eksik? Tabii ki 4 kolun sağ üst kolundaki Omnitrix eksik. Ama birkaç saniye sonra sahne değiştikten sonra koluna Omnitrix otomatik olarak geri geliyor. Ekranda oynayan sahnede bir hata yok. Burada animatörler bir mantık hatası yapmış. Ben suyun içinde Gwen'i ıslattıktan sonra Gwen'in üstü su oluyor. Fakat 2 saniye sonraki sahnede Gwen'in üstünde bir gram bile ıslaklık yok. Ve yine bir mantık hatası olan bir sahne daha. Bu sahnede Ben 10 elindeki solucanları Gwen'e gösterdikten sonra elindeki solucanları önündeki kovaya koymak için eğiliyor. Ve sonraki sahnede kova Ben'in önünde değil de Ben'in arkasında görülüyor. Burada bir renk hatası var. Eminim bunu siz ve ben izlerken göremedik. Çünkü bu hata saliselik bir olay. Pul kanat suya düştükten sonra hemen saliseler içerisinde kuyruğu siyah yerine beyaz oluyor. Videoyu yavaş izleyince daha net görülüyor bu hata. Ve bu sahnede de bir renk hatası var. Burada yüzen çene göl canavarından kaçarken yeşil olan yüzgeci bir an beyaz renk oluyor. Tabi bu sahnede yavaşlatarak izleyince belli olan sahnelerden. Şimdi bu sahnedeki renk hatası 1 milyon kere izleseniz bulamazsınız. Çünkü bu sahne hemen anında geçiş yapılırken belli oluyor. Sahneyi çok yavaş bir şekilde izleyince yaban köpeğinin dudaklarının siyah yerine turuncu olarak render yapıldığını göreceksiniz. Ve son renk hatası ile renk hatalarına son verip animasyon hatalarına geçeceğiz. Bu izlediğiniz sahnede eminim çoğunuz bunu fark etmiştir. Çünkü çok belli. Tetrax'ın gözleri bu sahnede sarı iken diğer sahnelerde yeşil olarak gösteriliyor. Ama dur, son bir renk hatası daha var. Ben camda değişik hareketler yaparken elindeki saate bakın. Evet, gördünüz. Saatin kenarının beyaz renk olduğunu göreceksiniz. Ama gerçek rengi siyah olması gerekmiyor muydu? Bir sonraki yapım hatasını bakalım siz bulabilecek misiniz? Evet, gördünüz. Bizim ucube yaşlı dedenin her iki kolunda da saat bulunurken aynı sahnede bir vakit sonra elindeki diğer saat kayboluyor. İzlediğiniz sahne ben için oldukça önemli bir hata. Çünkü bu sahnede araba üstlerine gelirken Ben'in kolunda Omnitrix'i yok. Güncelleme yerden rögar kapağını alıp fırlatıyor. Ama bir önceki sahnede yanında rögar kapağı yok. O zaman bu rögar kapağı nereden geldi? Peki bu kısa sahnedeki mantık hatasını fark ettiniz mi? Buradaki mantık hatası çok basit. Ben kamyonete soldan biniyor. Fakat iç kamera açısında ben sağ tarafta. Belki de büyük baba Max beni alıp cam kenarına fırlatmış da olabilir değil mi? Kımıldamayın. Evet, sahneyi izlediniz. Buradaki mantık hatasını gördünüz mü? İlk başta hangara 2 tane polis giriyor ve sonra Kevin bir tanesini hallediyor ve Ben ile Kevin durdukları yerde konuşuyorlar. Peki diğer polis nerede? Ateş topunun magma kadar ısı derecesinin yüksek olduğunu biliyoruz. O zaman Ben ateş topundan dönüştükten sonra o eritilmiş demire nasıl tutunabiliyor? Yoksa Ben 10 de mi bu uzaylı?
Büyük baba Max bu sahnede yaralandı ve Benjamin de en yakın hastaneye zıplaya zıplaya götürdü dedesini ve karavan savaş alanında kaldı. Sonra hastaneden çıktıktan sonra karavan hastanenin önüne gelmiş olarak gördük. Ama nasıl? Tabii Amerika'da ehliyet alma yaşı 16'dan 10 yaşa indirildiyse o başka. Galiba partiye siz başlamışsın. Ha evet, çoğunuz fark ettiniz değil mi? Şimşek kız kötü adam ile dövüşürken arkadaki polis arabası birden yok oluyor ve sonra geri geliyor. Acaba Benjamin'in canı sıkılıp polis arabasını sürmüş ihtimali nedir? Kafalarda deli sorular. Ambulans gelir. Sahne değişir. Kamera ambulansa döner ve arka kapısı açık olur. Yine sahne değişir ve arka kapı bu sefer kapalı. Ve sonra Güven aracın içinde kendisi kapıyı açarak dışarı çıkar. Ve artık aynı bizim gibi Tennyson ailesinin macerası bitmiş ve yeni maceralara atılmak üzere yolda giderken Güven ile ben tartışırken şanslı kızın maskesi değişik bir tasarım ve renk ile görülür. Ama bölümün son saniyesinde ise maske eski tasarımı ve rengini geri alır. Ve bizim saatimizin de artık vakti doluyor. Başka zaman başka Ben 10 çekim hatalarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.